Ukrayna'da Rusya için savaşan halklar, milletler videomda hakim etnik grupların azınlıkları kendi savaşlarında savaştırmaya daha meyilli olduklarını söylemiştim. Doğal olarak bunu herkes yapıyor demiştim. Ama yine de insanlar Çeçenleri Rus saflarında görünce yine de şaşırıyorlar. Halbuki Çeçenistan sonuçta Rusya'nın bir parçası. Genelde insanlar işte Sırp paralı askerler çok meşhurdur işte Rus saflarında onların savaştığı cephelerde çok görülürler vesaire. Ya da işte Osetler gibi, Abazlar gibi Rusya'ya böyle çok göbekten bağlı halklar ya da Kozaklar gibi çok Rusya'ya sadık olan diğer Slav milletler işte Belaruslar, Kozaklar vesaire. Ama yine de insanlar Slav ya da Ortodoks olmayan milletleri Rus saflarında görünce şaşırıyorlar. Özellikle Çeçenistan'ın geçmişte hani Rusya ile çok kanlı savaşların olmasından ötürü Çeçenler daha ayrı bir şaşkınlık yaratıyor. Halbuki zaten Çeçenler tek bir bütün olarak mücadele etmiyorlardı Rusya ile savaştıkları zamanlarda. Zaten halihazırda o 1994'teki savaş başladığı esnada Çeçenler arasında zaten bir iç savaş mevcuttu. İşte Çeçenistan ilk kuruluyor. İşte o Dudaev liderliğindeki hükümet. Bunlara karşı tabii ki Rusya yanlısı yani birlik yanlısı Rusya'ya bağlı kalmayı isteyen grup var. Bir de bağımsız ayrılıkçı bölünmek isteyen grup var. Bir tarafta birlikçiler, bir tarafta bölünmek isteyenler, ayrılıkçılar bir mücadele halindeler. İşte bu 92'de başlayıp 94'te işte Rusya'nın müdahalesine kadar devam eden bir iç savaş bu. Zaten bu iç savaşı bölünme yanlıları kazandığı için 94'te Rusya müdahil oluyor ve 2009'a kadar bu savaş devam ediyor. Yani sanılanın aksine Çeçenler tek bir vücut halinde bütün bir halk olarak topyekün Rusya ile savaşıyor değillerdi. Zaten işte o şu anki Kadirov'un babası o grubun liderliğini üstleniyordu işte Rusya yanlısı, birlik yanlısı grubun. Şimdi de onun ödülü de işte oğlunu iktidara getirmek oldu Çeçenistan'da. Ve şu an iktidarda işte o birlikçiler var ve tabii ki onlar Rusya sayesinde gücü ellerinde tutuyorlar ve ona hizmet ediyorlar. Nasıl ki her büyük ülkenin içerisindeki küçük azınlıkların ayrılıkçıları da olur, birlikçileri de olur. İşte Türkiye'de Kürtler PKK saflarında da varlar ama Türk ordusu saflarında da varlar. İşte PKK tarafındaki bölünme yanlıları, Türk ordusundaki birlik yanlıları gibi. Buna da böyle bakabiliriz. İşte aynı şekilde yine Rusya gibi büyük bir ülkenin içerisinde Çeçenler küçük bir azınlık. Ki sadece Çeçenler değil işte Dağıstan'daki halklar, İnguşlar vesaire bir sürü Rusya'daki halk. Ki zaten o Çeçen savaşlarına sadece Çeçenler katılmıyor. İşte komşu İnguşistan'dan gelenler oluyor, katılıyorlar Çeçen birliklerine, Dağıstan'dan gelenler, katılanlar oluyor vesaire. Yani her milletin içerisinde bulunduğu büyük ülkenin birliğinde devam etmek isteyenler de oluyor. Kendi ülkesine bağlı olanlar da oluyor. Kendi ülkesini kurmak isteyenler de oluyor. Peki nasıl oluyor da bu kadar ön saflarda bu kadar fazla Çeçen olabiliyor? Tamam bütün azınlıklar savaşa iştiraki mevcut ama Çeçenler çok daha fazla ve çok daha fazla öndeler. Tabii bu onların hani savaşçı özelliklerinin daha kullanılmak istemesinden falan kaynaklanıyor da. Ve tabii ki o ayrılıkçı ekibin tamamen tasfiye olması ki Rusların çok fazla yüklenmesiyle oldu bu. İşte sadece 2009'a kadar ki o Çeçenistan'daki savaşlar değil, aynı zamanda savaş bittikten sonra bile işte oradan kaçan lider takımları işte özellikle İstanbul'da falan bir sürü Çeçen komutanın suikast sonucu ölmesine falan haberlerde rastladık. Hatta en son iki Rus ajan bir Çeçen lideri öldürmüştü, tutuklanmışlardı. Sonra iki Kırım Tatar Türk'ü karşılığında bir değiş tokuş olmuştu Rusya'yla. Bunun dışında Türkiye dışında da yine Çeçen liderlerin işte Almanya'da, İskandinav ülkelerinde vesaire yani nereye gitseler peşlerini bırakmadılar ve komple bütün bir ulusun ayrılıkçı olan kesiminin lider takımını tasfiye ettiler ve tamamen sadece birlikçilerin ekipleri kaldı. Yani tabanı olarak değil, lider ekibi olarak kastediyorum. Hatta en son kalanlar İdlib'e gittiler, Halep'e gittiler, Suriye'ye gittiler. O cihatçı Çeçenler. Bu sefer orada da rahat bırakmadılar. Hem Rusya hem Suriye İdlib'te de Çeçenleri yok etmeye devam ettiler. Meydanda tabii ki birlikçilere kaldı. Ve nihayetinde birlikçilerin o zamanki liderinin oğlu şimdi iktidarda. Özetle demek istediğim hani sürekli söylüyorlar ya işte böyle Çeçenler mi olur? Rusların safında Ukraynalılarla savaşıyorlar falan. Bunlar nasıl Çeçen vesaire. Yani sanki böyle bir algı var. İşte Çeçen eşittir Rus karşıtı falan. Halbuki bu o iç savaş döneminden işte görüyoruz. Hiç böyle olmadı ki. Her zaman bir bölünmüşlük vardı işte birlik yanları, ayrılık yanları. Yani topyekün bir aynı düşünce, bütün bir ulusun aynı düşünceye sahip olması gibi bir durum söz konusu değildi ki bütün halklar zaten böyledir. Hiç kimse
aynı anda aynı şeyi düşünemez hiçbir ulusun içerisinde. Tabii ki Ruslar da bunu kullanıyor. Sonuçta Çeçenlerin çok eskiden gelen bir savaş tecrübeleri var. Kaç onlarca yıldır savaş halindeler. 92'den beridir. İşte 92-94 arası iç savaş. 94'ten sonra da Rusya'nın müdahalesiyle günümüze kadar ulaşan bir savaş söz konusu. Hem birlikçiler hem ayrılıkçılar devamlı savaşmışlar. Ruslar işte birlikçilerin yanında oluyor tabii ki doğal olarak. Ve hep bir tecrübe kazanma durumu olmuş. Tabii ki o tecrübeden yararlanmak için o Çeçenleri daha fazla kullanıyor Ruslar. Hakim olan etnik grup azınlıkları daha fazla kullandığı için ve en böyle tecrübeli olan ulus da Çeçenler olduğu için Sırplarla birlikte en çok da bu ikisini kullanıyor doğal olarak. Ve Ukrayna'da işte bu Abazlar gibi, Sırplar gibi, Osetler gibi, Kozaklar gibi, Çeçenler gibi savaş tecrübesi fazla olan bu küçük halklar Rusya'nın Ukrayna'da işlerini bayağı kolaylaştıracak.